give you my heart. Biz güneş görür görmez evden çıkıyoruz. Değişik güzel vloglar çekebilmek için size. Bu arada motor evet gidiyor. Zevkli sürüyorlar ama yakalanınca 500 dolar cezası var. En düşüğü 500 dolar değil mi hocam? Aynen. Bugün yemeklerimizi yaptık. Her şeyimizi hazırladık. İftar hazırlığımız tamam. Ve karar verdik. Neye karar verdik bugün? Ponçi'nin saçlarını kestireceğiz. Ponçi'nin saçlarını kaça kestireceğiz? 3'e kestireceğiz. Maalesef. Öyle bir şey istedi. Bilmiyorum neden istedi. Bakalım değişik olacak mı? Güzel olacak mı? Bayağı bir uzadı. Saçlar kıvırcık. Babamızın saçlarına benziyor. O yüzden babasının saçlarına benzediği için bu arada beyaz papağanlar bayağı bir sesliler. Babasının saçlarına benzediği için kıvırcık. O yüzden az bir şey uzasa bile hemen kabarık görünüyor saçları. Biraz rahatsızlık duyuyor. O yüzden kestireceğiz saçlarını. Ve bugün güzel bir konuya değineceğim. Yine yolda size güzel bir şeyler söyleyeceğim, anlatacağım. Avustralya diyoruz. Bakalım Avustralya. İşte Avustralya'ya gelmek isteyenler için güzel bir vlog olacak bence. Gelmeniz için nedenler var. O nedenleri söyleyeceğim. Daha sonra da gelmemeniz için nedenler var. O nedenleri de anlatacağım. Başlıyoruz. Evet, güneşli bir gün. Güneş Oğuzhan'a geldiği için Oğuzhan biraz saklanıyor. Evet, güneş bayağı bir geliyor. Eyşan Sultan, nereye gidiyoruz? Abinin saçını kestireceğiz. Abin ponçiklikten kurtulacak. Oğuzhan Paşam, geçen sene saçları kestirmiştik. Bu arada Oğuzhan'ın Murat Boz'a benzediğini söylüyorlar. Ne kadar benzetiyorsunuz siz? Ben benzetiyorum gerçekten. Arkadaşlarım benzetiyordu. Baktım harbi benziyor yani. Eyşan Sultan, evet. Gidiyoruz. Söylemek istediğin bir şey var mı? Hadi gidelim. Evet, yine yollardayım. Yollarda gidip gelirken size bir şeyler anlatayım. Hiç değilse Avustralya hakkında böyle kafanızda soru işaretleri varsa onlar da gitsin. Avustralya'ya gelmeniz için 10 sebep var. Yani bana göre 10 sebep. Daha fazla sebepler olabilir ama şimdi Türkiye'de de yaşadığım için evlenip buraya geldim. Burada da yaşadığım için iki ülke arasındaki ilişkiyi, değişikliği, oradaki yaşam şartını, buradaki yaşam şartını tamamen şu an biliyorum ve kontrolümün altında her şey. O yüzden sizlere de anlatacağım. İlk başta birinci sebebi söyleyelim, huzur. Huzur derken burada insanların birbirine saygısı biraz daha fazla. Görüyorsunuz, trafikteyim, korna sesi duyamazsınız. Yani Türkiye'de korna sesi fazlasıyla var. İnsanlar birbirine selamlarken, yolculuk yaparken, işte birbirlerini karşılarken, birbirlerine küfür bile ederken kornayı kullanıyorlar. Ama burada kesinlikle çok böyle zorda kalmadığınız sürece korna kullanmıyorsunuz. Kullanılmıyor. Şu an cezası var değil mi kornanın? Var. Var. Arkadaşına bay bay demek için kornaya bas, gene ceza yiyorsun. Belki de caydırıcı bir nedenlerden dolayı o yüzden huzur var diyorum. Artık kalabalık ortamlarda böyle çok büyük organizasyonlar yapıldığı zaman da insanların birbirine saygısı var. Maç mesela. Türkiye maçı oldu. Türkiye maçı olunca Türkiye ve Avustralya arasındaydı değil mi maç? Yes. Ve ben de gittim. O arada ben hamileydim zaten. Yani karnım burnumda, ben maça gittim. Ve maçta biz karışık oturuyorduk. Yani Avustralyalılar, Türkler karışık oturuyorlardı. Ve kimsenin kimseye saygısızlığı yoktu. Yani hani bir taraf gol atacak, öbür taraf küfür edecek falan filan, hiçbir olay yoktu. Artı yılbaşlarında hani yine kalabalık organizasyonlarda herkes alkolünü alıyor, içkisini içiyor ama hiçbir şekilde birbirine çatma, kavga etme, böyle bir küçük bir tartışma falan olmuyor. Olursa da zaten Araplar ya da Türklerimizden oluyor. Neden öyle oluyor bilmiyorum ama gözlemlerim böyle. İkinci neden, standart ve kaliteli bir hizmet. Yani standart bir hizmet alıyorsunuz. Bu standart hizmet derken yani insanlar senin kılığına, kıyafetine, hiçbir şeye bakmadan, mesela bankaya gidiyorsun. İstersen işten çık, boyalı kıyafetinle, boyacısın, boyalı kıyafetine git. İstersen doktorsun, doktor önlüğüne git. Ya sen doktorsun, sen boyacısın diye bir ayrım yok. Herkese aynı standart hizmet veriliyor. Artık güler yüz sunuluyor.
Ben bunu nereden biliyorum? Ben Türkiye'de yaşadığım sürece bankada işlerimiz çok oldu. Çünkü orada da iş yerimiz vardı. Ve bankaya gittiğimiz zaman resmen kadın bana elinde kahve, çay, işte bir yandan tırnak törpülerken ne vardı? Yani böyle geniş geniş ne vardı sorusu soruyordu. Ben de tabii gayri ihtiyari sinirleniyordum. Niye? Çünkü burada da yaşadığım için, burada öyle bir hizmet görmediğim için Türkiye'de gördüğüm zaman sinirleniyordum. Tabii Türkiye'de yaşayan insanlar buna biraz daha alışık. Ama eğer yurt dışına çıkıp tekrar Türkiye'ye döndüğünüz zaman biraz kaldıramıyorsunuz bu olayları. Artı üçüncü nedene gelirsek etiketleme yok. Yani böyle moda uyumu yok. Yok işte biraz önceki söylediğim gibi sen doktorsun, sen mühendissin falan filan olayı yok. Yani insanların mesela Türkiye'de bir saç modeli tutuluyor. Herkese bakıyorsunuz standart fabrikadan çıkmış gibi herkesin saçı aynı model. Ya da bir saç rengi tutuluyor. Herkesin saçı aynı renk. Burada öyle bir şey yok. Burada herkes istediği gibi giyiniyor. Herkes istediği gibi saçını kestiriyor. İstediği gibi hareketler, tavırlar, davranışlar yapıyor. İstediği müziği dinliyor. Hani böyle bir modaya uyuyayım. Ama kim ne der falan yok burada. Yani moda uyumu da yok. Dördüncü sebebe gelirsek de aradığınız her şey burada var. Tamam, Türkiye'deki tam lezzeti tutturamıyorsunuz ama eskisi gibi değil. Yani her şey burada var. Yani diyorum ya, Cici Bebe bisküvit mesela. Ben çok severim. Cici Bebe bisküviti ben burada bulabiliyorum. Künefe. Her zaman diyorum arkadaşlara, hani künefe olsa da yesek diye. YouTube'daki arkadaşlarım beni bilir. Künefe var burada. Ya ben mevzu bahis olsun diye söylüyorum arkadaşlarıma. Artı işte lezzetleri de yani hani İskender olsun, işte kebaplar olsun, Adana'ydı, şuydu, buydu. Hani Türkiye'de aradığınız lezzetleri burada bulabiliyorsunuz. Artık geliyor yani. Bu sahne de olsa hamsi bile geliyor. Yani tam şey olarak yiyemiyorsunuz, taze olarak yiyemiyorsunuz ama aradığınız bütün lezzetleri burada bulabiliyorsunuz. Beşinci sebep de ana dili İngilizce olması. Yani ana diliniz, buranın ana dili İngilizce ve İngilizce çoğu ülkede geçerli olan bir dil. Buraya geldiğiniz zaman İngilizceyi ister istemez zorda kaldığınız için öğreniyorsunuz. Hele de sinirlenince baya bir güzel konuşuyorsunuz İngilizceyi. Kendinizi anlatabiliyorsunuz. Hatta buraya geldiğiniz zaman göçmen olarak gelirseniz de, eğer burada doğumlu değilseniz, göçmen olarak gelirseniz de 510 saat bir bedava İngilizce kursu veriyor devlet size. Ondan sonra isterseniz TEİF var. Yani okullar var. Onlara gidip de tekrar oradan İngilizce eğitim alabiliyorsunuz. Altıncı sebep parklar ve bahçeler. Yani böyle bina yığınları yok. Görüyorsunuz zaten her yerde bir yeşillik. Hani her mahallede bir park. Yani bahçe. Evlerin de bahçeleri bayağı büyük oluyor. Yani mutlaka herkesin evinde bahçesi var. Yedinci sebep de iklim ve plajlar. Yani iklimi gerçekten güzel. Nasıl güzel? Kar yağmıyor ama böyle çok bir soğuk yok. Hani bunaltıcı sıcakları bazen oluyor ama ikliminde gerçekten güzellik var. Ben fark ediyorum. Astım hastaları için iyi değil. Yani ben de bir astım hastası olarak söyleyeyim ama diğer insanlar için gerçekten güzel iklimi var ve plajları gerçekten güzel ve temiz. Yaz geldiği zaman ben size plajlarını da çekip göstereceğim. Sekizinci sebebe gelirsek de Avustralya göçmenler ülkesi ama sizi göçmen olarak hiçbir Avustralyalı, tabii böyle çok ırkçı, milliyetçi Avustralyalılar var ama hiçbir şekilde sizi burada diğer Avustralyalılar hiçbir şekilde küçümsemiyor. İlk geldiğimiz zamanlardan tamam İngilizcemiz çok fazla yoktu ama size bazı şeyleri anlatana kadar gerçekten bazen böyle o kadar çok zorlanıyorlar ki ama eninde sonunda size anlatıyorlar ve yardım ediyorlar. Onun için de sosyal deneyler yapmak istiyorum aslında burada. Birkaç sosyal deney videom da gelecek. O sosyal deneylerden de çözersiniz. Yani kafanız kapalıymış, kafanız açıkmış, siyahmışsınız, beyazmışsınız, kırmızıymışsınız. Hiç kimsenin umrunda değil. Herkes birbirine gerçekten saygılı. Herkes birbirine gerçekten böyle yardım etmek için elinden geleni yapıyor. 9. neden de maaşlar, böyle emeğinin karşılığını alıyorsun. Yani maaşında emeğinin karşılığını alıyorsun. Şu an Türkiye'de mesela Suriyeliler var. Ben bunu duydum, biliyorum, gördüm.
yani küçük çocukları çok cüzi bir miktarda çalıştırıyorlar. Böyle hani muhtaç olan insanı gerçekten nasıl olsa muhtaç diye düşünerek böyle çok ucuza çalıştırıyorlar. Yani yapılmaması gereken bir şey ama burada öyle bir şey yok. Herkes taksini ödüyor. Herkes böyle birbirinin hakkına girmeden çalışıyor. Herkes birbirine uygun fiyatlar veriyor, maaşlar veriyor. Son 10. sebep de aslında bu en güzel sebep. Nasıl insanların kafası çok rahat burada. Yani nasıl diyeyim size, insanlar birbirine aman şunu giymiş, bunu giymiş, yok işte buraya gitmiş, buraya gelmiş. Yeni tanıştığınız bir Avustralya kesinlikle size evli misin, bekar mısın, yaşın kaç, böyle abuk subuk sorular sormaz. Hani ondan sonra ne iş yapıyorsun, ne kadar maaş alıyorsun, bu sorular kesinlikle gelmez. Sadece senin o gün ne yaptığını, psikolojinin nasıl olduğunu, iyi misin, nasılsın, öyle sorular gelir. Buradaki insanların rahatlığı da yani akşam olur, pijamasının üstüne bir sabahlığını çeker, marketine gider. Yani çoğu yerde öyledir, değil mi? Çocuklar da aynı biçimde. Rahat rahat gezerler. Ayakkabısız, çorapsız gezerler şopların içinde. Yani nasıl rahatsa öyle davranırlar. Hani biz Türkiye'deyken ama ne derler, hani ne derler diye yaşıyorduk ya. Çoğu kişi öyle yaşıyordu. Çünkü gerçekten Türkiye'de bayağı bir şey diyorlardı. Yani çok giyinsen düğüne mi gidiyorsun? Hani normal giyinsen hasta mısın, psikolojin mi bozuk? Ama burada öyle bir şey yok. Yani sen istediğin gibi giyiniyorsun, istediğin gibi çıkıyorsun. Yani istediğin davranışlarda bulunuyorsun. Dönüp sana neden böyle yapıyorsun diyen yok. Yani bir bayan yani rahatlıkla plaja gittikten sonra bikinisiyle birlikte arabasına inip hani benzin de alabiliyor, değil mi? Marketini de yapabiliyor ama dönüp kimse bakmıyor bile. Çünkü öyle bir rahatlık var insanlarda. Yani size diyeceğim, Avustralya gerçekten güzel ama tabii avantajları var. Anlattığım gibi dezavantajları da var. Onları da daha sonra anlatacağım. Başka bir videomda. Böyle yolda giderken hiç değilse dedim size biraz bilgi olsun. Tecrübelerimizden dayanarak biraz konuştuk. İnşallah biraz işinize yarar. Bu göçmenlik konusunda sorular oluyor. Göçmenlik işte gelmek isteyenler oluyor. Onlara da işte bilgiler vereceğim. Nasıl göçmen bürolarına nasıl başvurabilirler? Nasıl bir formlar dolduruluyor? Ne aşamalardan geçiyor? Onlar hakkında da bilgiler vereceğim. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar sorularınız varsa videomun altına yorumlara bırakabilirsiniz sorularınızı. Dönüş yaparız, cevaplarız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Biz saçlarımızı kestirdikten sonra şöyle bir size gösteririz nasıl olmuş diye Oğulcan. Tamam mı Oğulcan? Tamam. Bakalım beğenecekler mi? Ponçik halin mi güzel olacak? Şimdi kısa saçlı halin mi güzel olacak? Yorumlarda da görürüz. Bağını yakalamak istiyorum. Oğulcan. Gitti. Bu arada berberimiz Türkiye'den. Oğulcan'ın tek tıraş olduğu yer burası. Berberde işimiz bitti. Hastane, postane, berber falan derken işte. Şimdi pastaneye geldik. Oğulcan simit varsa simit istiyor. Tabii Türk simiti değil, normal bir simit. Artı Oğulcan deyince Oğulcan. Kel oldu. Kel oldu. Güzel oldu. Bence yakıştı. Bilmiyorum. Yorumları alacağız. Yorumları Polise lütfen. diyor. Evet, polislere benzedi. Buranın polislerine benzedi. Güzel oldu. Yorumları yazalım. Ponçik hali mi? Bu hali mi? Yorumları da bekliyoruz. Tekrardan videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen yorumlarınızı bırakın. Sorularınızı bırakın. Dönüş yapacağız. Ya biz videoyu sonlandırmıştık ama biz geri geldik. Ramazan pidesi alabiliyoruz biz buradan. Oğulcan Ramazan pidemizi aldı. Ve biz şimdi iftara gidiyoruz. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's